Herkese merhaba, ben Zübeyde. Bugün yine çok tatlı bir video ile karşınızdayım. Üstü crop, altı hem kuyruklu hem tütülü, lastikli çok tatlı bir kostüm yapmayı göstereceğim. Umarım bu videoyu izledikten sonra siz de videodaki kostümü beğenip sevdikleriniz için dikip denemek istersiniz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi dikişler diliyorum. İhtiyacımız olan malzemeler yarım metre 2 iplik penye kumaş. Ben kapalı en aldım. Daha az esnediği için kesimi daha kolay oluyor. Etek astarı için yarım metre pamuklu kumaş. 3 santim eninde lastik, 3 metre pembe kristal tül, 2 metre de yeşil kristal tül. Şimdi dikime geçiyoruz. Penye kumaş zaten kapalı en olduğu için parçalarım kendiliğinden eşli kesilmiş olacak. Siz çocuğunuzun üzerine tam olan tişörtlerden birini omzundan koltuk altına kadar yay şeklinde çizerek kesim yapabilirsiniz. Crop boyunu göbeğini açık bırakacak şekilde yine kendi istediğiniz ölçüde yapın. Bu aşamada 5 santim eninde, 25 santim uzunluğunda göğüs hizasından süs olarak geçecek parçayı kesiyorum. Ben bu aşamada kemeri ve crop'un alt parçasını kesmeyi unutup daha sonra kestim. Ama siz hazır kumaş önünüzdeyken kemeri de crop parçasını da kesin. Crop'un alt kısmı için 6 santim eninde 50 santim boyunda 2 parça, kemer için ise 8 santim eninde 60 santim boyunda 2 parça kesiyorum. Önce süs parçanın dikimini yapıyorum. Bu parçayı iki uzun kenarından 1 santim genişliğinde dikip parçayı düzüne çeviriyorum ve ütülüyorum. Elimdeki iki eşli parçadan önce bir tanesini tersi bana bakacak şekilde çevirip yaka kısmını tamamen dikiyorum. Diğer eşli parçayı yine tersine çevirip hem girişte hem de çıkışta 3 santim boşluk kalacak şekilde dikiyorum. Bu bıraktığım boşluklara yaka için yaptığım süs parçayı dikeceğim. Parçayı iki kumaş arasına yerleştirip tersinden dikiyorum. İçeride fazladan kalan parçayı rahatsız etmemesi için kesiyorum. Şimdi bu hazırladığım ön ve arka parçayı birleştireceğim. Bunun için öncelikle omuzlarını üst üste getirerek, dikişler de üst üste gelecek şekilde açarak gösterdiğim yeri dikiyorum. Omzunu birleştirdiğim üst bedenimin şimdi kol oyuntusunu dikeceğim. Bunun için kol oyuntusu üst üste gelecek şekilde tersine çevirip dikiyorum. Çevirince daha güzel bir görüntüsü olması için makasla aralıklı çentikler atıyorum ve crop'umu tamamen düzüne çeviriyorum. Yan birleştirmeyi yaparken yine iki bedenin dikişlerini üst üste getirip açıyorum ve dümdüz dikiyorum. İki yana da aynı işlemi uyguladım. Şimdi crop'un alt parçasını dikeceğim. Parçanın önceki kısa kenarını dikiyorum. Diktiğim yer içeride kalacak şekilde ikiye katlayıp dikiş yerleri crop'un yan dikişlerine üst üste gelecek şekilde iğneleyip overlock ile dikiyorum. Crop'umuz hazır. Şimdi de etek dikimine geçiyorum. Etek dikimi için gerekli olan malzemeler pamuklu bir kumaştan astar için 120 santim eninde 30 santim boyunda bir parça, 3 tane 40 santim boyunda pembe kristal tül,
3 tane 40 santim boyunda yeşil kristal tül, bunlar etek için olacak. 2 tane 67 santim boyunda kuyruk için pembe kristal tül kestim. Büzge ayağını taktıktan sonra hem tülleri hem de astarı büzüyorum. Düz ayağa takıp astarın altını 1 santimden katlayarak dikiyorum. Sonra hem astarın hem de tüllerin yanlarını dikerek eteklerimi lastik ve kemer takmaya hazır hale getiriyorum. Şimdi eteğin kuyruk kısmını yapmak için 67 santim boyundaki uzun pembe tülleri 2 kat olacak şekilde astarın sadece arka kısmına, kemerin de 4 santim aşağısına iğneliyorum. İğnelediğim tülü astarın arka kısmına dikiyorum. Böylece yaptığımız 2 tane uzun etek kuyruk kısmında 4 kat tül olarak görünecek ve aşağıdan diktiğimiz için hem daha uzun olacak hem de kemere ekstra kat olarak eklenip kemerin daha kalın ve kaba olmasını engelleyecek. Üç kat pembe kristal tülü iç içe geçirip astarlı parçanın üzerine giydiriyorum. Daha sonra yeşil kristal tülleri de iç içe geçirdikten sonra en üstte de bu yeşil tüller kalacak şekilde tülleri üst üste sırasıyla yerleştiriyorum. Üst üste geçirdiğim tüllerin kemer kısmını dikkatlice tüm tülleri tutturduğumdan emin olarak iğneliyorum. Düz dikiş ile dikerek eteğin kemer kısmını birbirine birleştiriyorum. Kemerin iki kısa kenarını da diktikten sonra eteğin 4 eşit noktasına işaret alarak bu diktiğim kemeri dikiş noktaları da aynı işaretli yerlere gelecek şekilde eteğe iğneliyorum. Tabii ben burada iğnelediğim kısmı size gösterdiğimi düşünüyorum ama farkında olmadan kameranın açısından çıkmışım. Siz kemeri tam eteğe ortalayacak şekilde iğneleyin. Eteği tersine çevirip kemeri iğnelediğim yerden eteğe dikiyorum. Eteği tekrar düzüne çevirip kemeri önce 1 santimden daha sonra da ortadan 2'ye katlayarak eteğe iğneliyorum. Böylece diktikten sonra aslında eteğin kemer kısmında lastik geçirebileceğim boş bir tünel oluşturmuş oluyorum. Kemeri dikerken lastiğin geçebileceği küçük bir kısmını dikmeden bırakıyorum ve lastiği bu açık bıraktığım yerden geçiriyorum. Lastiği geçirdikten sonra önce lastiğin iki ucunu da alıp üst üste koyup 1 santimden sağlamlama dikişiyle dikiyoruz.
Daha sonra lastiği geçirmek için açık bıraktığım alanı dikiyorum. Ve lastiğin içeride hareket etmemesi ve daha sağlam olması için kemeri düzeltip eteğe iyice yaydıktan sonra lastiği makinenin altından çeke çeke tam ortasından bir sağlamlama dikişi geçiyorum. Elbisemiz bitti. Gerçekten şimdiye kadar diktiğim en tarz çocuk elbiselerinden biri oldu. Siz de videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala abone değilseniz lütfen abone olup destek olmayı unutmayın. Hepinize bol dikişli günler diliyorum.